Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Fakat pazartesi gelen bir pakete değinelim. Belki top açmamış ya da açmayı düşünen arkadaşlarımız varsa pazartesi günü gelen Epic paketteki oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar. Epic'ler dışında da yüksek seviyeli isimler bulunmakta. Belki çıkarmış ama fulllememiş arkadaşlarımız da olabilir. 2 tane oyuncu 100 seviyeye kadar çıkıyor. 98'i gören 2 tane daha isim var. Sonra da seviyeler düşmekte. Bugün biteceklere başladığımızda en önemli konuyla başlayalım arkadaşlar. Şu an ilerleme puanlarını 0 GP ile hiçbir ödeme yapmadan sıfırlayabiliyoruz. Ama eğer Konami bir erteleme yapmazsa, bir değişiklik yapmazsa yarından itibaren GP vererek yapacağız. Bundan dolayı oyuncularınızın özelliklerini değiştirmek istiyorsanız bugün birçok oyuncumuzu şöyle bir gözden geçirebiliriz. Son değişiklikleri 0 GP ile yapabiliriz. Çünkü çok pahalı arkadaşlar. Oyuncunun seviyesine göre değişiyor. Mesela 101 seviyeli Makaleli'yi ben bir sıfırlayayım dedim. 600.000 GP istiyor. Yani 101 seviyeli bir futbolcu, şu an gelen güçlendirici futbolcular olsun, Big Time Epic'ler falan olsun, bunların seviyeleri çok yüksek. Bunların ilerleme puanlarını sıfırlamak istersek çok ama çok fazla oyun bizden GP istemekte. Keşke yarın sürpriz bir gelişme olsa da Konami dese 0 GP ile devam edecek. Ya da şu parayı indirseler, 600.000 çok fazla, bari bir sıfır silselerdi. Şu ana kadar Konami'den bununla alakalı bir açıklama yok arkadaşlar. Yarın sabah ya da oyuna girdiğimizde bununla alakalı değişiklikleri görebileceğiz. Keşke bir sürpriz yapsalar. Bugün biteceklere devam ettiğimizde paketler, Player of the Week paketinin bugün son günü. Yarın yeni haftanın oyuncuları gelecek. Bu paketin de milli oyuncuların yer aldığı National Team'in de bugün son günü, geçen hafta gelmişti. Bugün bitecek etkinliklere baktığımızda Player of the Week top açma hakkı kazandığımız etkinlik, yarın yenisi gelecek. 2 tane daha etkinliğimiz var. 50 futbol parası kazandığımız, altın gol atarak antrenör kazandığımız bu etkinliklerinde bugün son günü. Yarına geçtiğimizde her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girecek. Konami 11'de, öğlene doğru 11'de açılacak diyor ama geçen hafta bayağı erken açmışlardı. Eğer önemli bir durum olmazsa belki de oyunu 9-10 aralığında da açabilirler arkadaşlar. Geçen hafta bayağı erken açmışlardı ama Japonlara önce açıyorlar. Ben o yüzden ilk olarak Japon VPN ile oyuna giriyorum. Kayıt alabilirsem o zaman kayıt almaya başlıyorum. Sonra diğer ülkelerde açmaktalar. Yarın bizleri neler bekliyor? Haftalık etkinliklerimiz. Şu an kampanyalar içerisindeyiz. 2 tane kampanyanın da hediyesi var. Player of the Week paketi gelecek. Oyuncuların form durumu güncellenecek. Hafta sonu nasıl oynadılarsa ona göre oyunda da form durumları güncellenecek. Bazı takımların dizilişi değişecek. Dikkat çeken güzel dizilişler olursa yarın sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir de pazartesi gelecek oyuncular açıklanacak. Ondan dolayı da gelecek Epic oyuncular da bir bakıma ortaya çıkmakta arkadaşlar. Yarın geleceklere şöyle baktığımızda Pumas takımına ait 3 tane ücretsiz top açma hakkı verilecek. Aynı geçen haftalarda olduğu gibi. İnşallah seviyeler yüksek olur. 5 yıldızlı futbolcular fazla olsa, kullanmasak bile silsek dahi sözleşme yenileme bileti kazanabiliriz. Çünkü şu anki efsanelerimiz, geçen sene çıkardıklarımızın süresi bittiğinde sözleşme yenileme biletine çok ihtiyacımız olacak. Ondan dolayı 5 yıldızı buralardan da çıkarmak önemli. Yarın Pumas takımından 3 tane bedava top açma hakkı, bir tane de son kez verilecek arkadaşlar. Partner paketinden de güzel futbolcular da yer alıyordu içerisinde. Buradan da bir tane ücretsiz top açma hakkı herkese, yarın oyuna giren herkese hediye edilecek. İnşallah en çok istediğimiz ismi buradan çıkarırız. Etkinliklere baktığımızda yarın yine altın gol etkinliği geliyor. 2 hafta üst üste açıklanmıştı. Yarın son kez gelecek. Bir hafta boyunca duracak. Buradan 40.000 antrenör puanı kazanabileceğiz. E-Futbol Ligi'nde şu anki aşama bugün bitiyor arkadaşlar. Yarın hangi klasmandaysak ona göre hediyeler verilecek. Ne kadar yukarı klasmandaysak o kadar fazla hediye kazanıyoruz. Örneğin şu an birinci klasmandaysak 30.000 GP, 3.000 futbol puanı, beceri antrenörü belki burada en önemli hediyelerden bir tanesi. Belki de en önemlisi diyebiliriz. E-futbol puanı pek bir işe yaramıyor çünkü mağazada güzel futbolcu yok. GP'de oyunda birçok yerde kazanılmakta. Elimizde belki de çok fazla da olabilir. Ama beceri antrenörü elimizde hemen de bitebilmekte. Birinci klasmana 10 tane beceri antrenörü veriliyor. İkinci klasmanda 5 tane. Üçüncü klasmanda 4. Tabi yanında diğer hediyeler de var. Ve aşağı klasmanlara göre hediyeler düşmekte. Eğer hiç oynamadıysanız en azından bir 9. klasmana falan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 10. klasmanda oynadığımız maç online maç değil. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. 10. klasman maçı
çok kolay. Ya yapay zeka en düşük güçte oynamakta. Hiç oynamadıysanız en azından bir klasman çıkmanızı öneririm. Az da olsa hediye artacaktır. Ve mağazaya baktığımızda süresi bitecek, bir hafta sonra süresi bitecek oyuncular var. Şu 3 tane efsane futbolcu. Tamam güzel, bunlar efsane, epik ama seviyeleri çok düşük. Markette bile 3 yıldızlı futbolcular bunlardan daha yüksek seviyeli olabiliyor. Bu futbolcuların bir hafta süreleri kaldı. Şimdi bu 3 tane futbolcuyu da mağazadan sildikten sonra mağazadaki oyuncu sayısı çok düşmüş olacak. Ve mağazaya artık oyuncu eklemeleri lazım. Güzel oyuncu eklemeleri lazım. Son ekledikleri futbolcu Beri çok düşük seviyeli. Yani nasıl aradılar mı o futbolcuyu eklemek için? Nereden aklınıza geldi? Benim hiç aklıma gelmez. Yani bana deseler ki mağazaya bir futbolcu ekle ama kötü olsun, düşük seviyeli olsun. Benim aklıma o yine gelmezdi. Nereden akıllarına geldiyse Husis'i seçip buldular, o düşük seviyeli kullanılmayacak oyuncu. İnşallah mağazada da önemli gelişmeler olur arkadaşlar. Yarın haftanın oyuncuları gelecek. Peki kimler gelebilir? Dün bununla alakalı bir tahmin videosu yayınladım ama geç yayınladım arkadaşlar. Belki de çoğunuz izlememiş olabilirsiniz. İsimlere şöyle hızlı bir şekilde değinelim. En önemli maçları en öne aldım ben. Bayern Münih 7-0'lık galibiyeti var. Harry Kane'in 3 gol 2 asisti. Harry Kane yakın bir zamanda geldi ama Konami belki yine getirebilir. Harry Kane dışında Sané bir gol attı ama güzel de oyunu vardı. Ama Harry Kane 5 gole katkısı olan bir isim. Newcastle United'ın 8-0'lık galibiyeti var. Goller hepsi dağılmış durumda. Isak bile oyuna sonradan girdi. Bir gol attı, galiba bir de asisti vardı. Bu maçta 3 tane asist yapan Trippier en dikkat çeken isim. Bruno Gimareş de bir gol bir asist yaptı. Anthony Gordon, yani spiker Anthony gibi bir şey diyordu ama ben de böyle Anthony diye okuyorum bu ismi. Spikerin dediği belki daha doğru olabilir. İngilizler belki Anthony Gordon gibi bir telaffuzda bulunuyordu. Öyle de okunuyor olabilir. Bir gol bir asist. Bu 3 isimden birini Konami yarın seçmesi gerekiyor. Brighton'ın 3-1'lik galibiyetinde Japon futbolcu Mitoma'nın 2 golü var. O da dikkat çeken kanat oyuncularından bir tanesi. Everton'ın stoperi gelebilir ama çok yüksek seviyeli değil. Tarkovski 1 gol 1 asist. Stoper futbolcusu. Fiorentina'nın 2-0'lık galibiyeti var. Şimdi kaleci adayları biraz fazla. Mesela bu kaleci gelebilir ya da Bulka da gelebilir arkadaşlar. O da 6 kurtarış yaptı. Hem de deplasmanda, Monaco deplasmanında takımı gol yemeden 1-0'lık galibiyet aldı. İspanya milli takımının kalecisi Simon da gol yemedi. Onun kurtarışı öyle çok fazla değil ama yine de bayağı kurtarış yaptı aslında. Keşke onu seçseler. Onun seviyesi yüksekti. Atletico Madrid Real Madrid'i 3-1 yendi. Burada 2 tane aday var. Ya santrafor futbolcusu Morata'yı seçecekler, 2 gol, ya da göbek futbolcusu Saul. Saul'ün de seviyesi çok yüksek değil. PES zamanında daha yüksek kartları vardı ama sonra bir Chelsea'ye gitti, döndü, artık oyunda da seviyesi düştü. Keşke Saul'ü yüksek seviyeli getirseler. Birçok yerde oynayabilen, güzel özellikleri olan bir futbolcu ama seviyesinin yükselmesi lazım. Girona'nın 5-3'lük galibiyeti var. 2 tane futbolcu dikkat çekti ama seviyeleri yüksek değil. Savio ya da Herrera. Kanat futbolcusu Savio ya da göbek futbolcusu Herrera. Barcelona takımı 3-2'lik galibiyet aldı ama maçın adamı Cancelo ve şu an Cancelo pakette yer alıyor. Olmasaydı kesin Cancelo'yu bu hafta getirirlerdi. Çok formda, üst üste harika futbol oynadı. Lewandowski'nin 2 golü var arkadaşlar ama yarın partner kulübü gelecek. Ücretsiz top açtığımız yer. Orada Lewandowski yer alıyor. Konami belki tercih etmeyebilir. Belki Barcelona'dan farklı bir isim bile gelebilir sürpriz olarak. Real Sociedad'ın 4-3'lük galibiyeti var. Oyarzabal 2 gol attı ama birisi penaltı. Kanat futbolcusu ya da normalde kanatta gördüğümüz Brais Mendes bu maçta forvet oynadı. Güzel de oynadı. Bir de gol attı. Forvette oynaması gelirdi ama ben yine de bu iki oyuncudan birini görebiliriz diye düşünüyorum. Fransa'ya gittiğimizde Nantes'ın 5-3'lük galibiyeti var. Burada Moses Simon'ın 2 asist 1 golü. Paris Saint-Germain'de goller dağıldı. Farklı bir skor var ama yani Hakimi 2 eşlik seçseler yüksek seviyeli. Kolomani de olur, Ramos da olur. Yani şu 3 oyuncudan kim gelirse gelsin yüksek seviyeli. Elimizde yoksa iş yapabilecek oyuncular. Liverpool'da da Van Dijk bir asist yaptı arkadaşlar ama istatistikleri falan çok güzel. Hava topuna çıkıyor vuruyor. Bu maçta bayağı iyi performans sergiledi. Fakat maç biletinde yer alıyor. Oradan almış olabiliriz. Eğer elimizde yoksa, yarın da Player of the Week paketinde olsa güzel bir stoper, çıkarılması gereken bir stoper derdim ben de ama elimizde de olabilir belki. Diğer dikkat çeken isimlere baktığımızda City'de Foden güzel oyun, 1 gol. Sassuolo 4-2'lik galibiyet aldı hem de Juventus'a karşı. Berardi etkili bir oyun, bir de bunu 1 golle süsledi.
Inter'de bizim milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da güzel oynadı ama golü atan isim sol kanat futbolcusu Di Marco. Lookman açık futbolcusu, sol açık sağ açık oynayabiliyor. Bu maçta sol açıkta oynadı ve bir golü var. Böyle çabuk bir futbolcu. Son vuruşlarında sıkıntı var oyunda. Ben çıkarmıştım. Çalımı var. Çabuk, hızlanması güzel ama son pası, son şutu onlar biraz sıkıntı olabiliyor. Arribas kanat futbolcusu 2 gol attı. Benfica'da da David Neres'in bir gol bir asisti var. Ama bu hafta çok fazla kanat futbolcusu adayı var arkadaşlar. Santrafor'da Harry Kane aslında tek aday. Yanına belki Morata'yı alabilir. Belki farklı o birkaç forvet vardı. Onlardan birini seçebilir Konemi. Kaleci adayları da 2-3 tane. Stoperlere baktığımızda da birkaç tane stoper dikkat çekmekte. 1-2 tane bek futbolcusu. Bu isimlerden birçoğunu yarın Player of the Week'te görebiliriz. Ama Konemi'nin bazen sağ solu belli olmuyor. Sürpriz tercihler de yapabiliyor ama eğer çok büyük sürpriz yapmazsa Konemi yarın bu futbolcuların birçoğunu pakette görebiliriz. Hatta bugün Konemi yarın gelecek 3 futbolcuyu paylaşabilir arkadaşlar. Öyle bir durum olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler bunlardı. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.